Şimdi ördeğimizin gövdesiyle devam edeceğiz. Dediğim gibi ayakları ve kanatlarını örerken birleştireceğiz. Hemen sihirli halkamızı oluşturuyoruz. Parmağımın üzerine sarıyorum. Tığımı buradan geçirip ipimi içerisinden çekiyorum ve sıkılaştırıyorum bir tane zincirle. Sihirli halkanın içerisine 6 tane sık iğne yapıyoruz. 1 2 3 4 5 ve 6. Parmağımı çıkarıyorum ve sihirli halkamı kapatıyorum. Şimdi her bir sık iğnenin içerisine ikişer tane sık iğne yapıp ikinci sırada 12'ye çıkarıyorum sık iğne sayımı. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12. Şu anda sıra başlangıcıma geldim. 3. sıradayım. Hemen ipimi öne alıyorum ve sıra başlangıcımı belirliyorum. 3. sırada bir tek bir çift yapıyoruz ve 18'e çıkarıyoruz sık iğne sayımızı. Bir tek, bir çift, 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 bir tek, bir çift. 3. sırada 18 tane sık iğnemiz oldu. 4. sıraya geçiyoruz. Burada artırmaları dağıtacağız. Her biri üst üste gelmesin diye başlarken artırmaları farklı başlayıp devamında farklı ilerleyeceğiz. Bir tane sık iğne örüp bir tane artırıyorum. Bir tek, bir çift. Yaptıktan sonra sıramın sonuna kadar 2 tane sık iğne yapacağım, bir tane artıracağım. Yani 2 tek, üçüncüye çift. Bir tek, 2 tek, üçüncüye çift. Bir tek, 2 tek, üçüncüye çift. Bir tek, 2 tek, üçüncüye çift sık iğne. Bir tek, 2 tek, üçüncüye çift sık iğne yapıyorum. Sıramın başına geldiğimde bir tane sık iğnem artıyor. Onu da tek olarak örüyorum. Şimdi yeni sıraya başlıyorum. Burada 24 tane sık iğnem oldu. 5. sıradayız. 5. sıraya başlarken tamamen 3 tek bir çift yapacağız. 1 2 3 3 tane tek ördüm. Bir tane çift örüyorum. 1 2 3 tane tek, bir tane çift. Sıramın sonuna kadar 3 tane tek, bir tane çift öreceğim. 30 tane sık iğnem olacak. Şimdi 6. sıraya başlıyoruz. Yine burada artırmaları dağıtacağız. Öncelikle 2 tek bir çiftle başlıyorum. 1 2 2 tane tek yaptım. Üçüncüye çift yapıyorum. Devamında sıramın sonuna kadar 4 tane tek, bir tane çift yapacağım. 1 2 3 4 tane tek, bir tane çift. Bu sırayı da 4 tek bir çift yapıyorum. Sıramın başına geldiğimde 2 tane sık iğnem artacak. Onları da
tek tek öreceğim. Sıramın sonunda da 36 tane sık iğnem olmalı. 7. sıraya başlıyorum. Bu sırada sadece 5 tane tek, 1 tane çift yapacağız. 1 2 3 4 5. Bir sırada dağıtıyoruz, bir sırada normal örüyoruz artırmaları. 5 tane tek, 1 tane çift. 7. sırayı da 5 tek 1 çift örerek devam ediyoruz. Sıramızın sonunda da 42 tane sık iğnemiz oluyor. 8. sıraya başlıyoruz. Yine burada artırmaları dağıtacağız. 3 tane tek 1 çift yaparak başlıyorum. 1 2 3 3 tane tek, 1 tane çift yaptım. Devamında 6 tane tek, 1 tane çift yapacağım. 1 2 3 4 5 6. Bir sonrakine çift sık iğne yapacağım. Sıramın sonuna kadar geleceğim. Yine şurada 3 tane sık iğnem artacak. Onları da tek öreceğim. 9. sıraya başlıyorum. 9. sırada 7 tek 1 çift yapacağız. 1 2 3 4 5 6 7. Bir sonrakine çift. Bu sırayı da 7 tek 1 çift yaparak devam ediyoruz. Sıramızın sonunda 54 tane sık iğnemiz olacak. 10. sıraya başlıyoruz. Yine burada sık iğneleri dağıtacağız. 4 tane tek 1 tane çiftle başlıyorum. 1 2 3 4 4 tane tek, bir sonrakine çift batıyorum. Devamında da 8 de tek bir çift yapacağım. 1 2 3 4 5 6 7 8. Bir sonrakine çift batıyorum. 8 tek bir çift yaparak sıramın sonuna kadar geliyorum. Şurada artırmadan sonra 4 tane sık iğnem artacak. Onları da tek tek örüyorum. Sıramın sonunda da 60 tane sık iğnem oluyor. 11. sıraya başlıyoruz. 11 ve 14. sıraları artırma yapmadan düz bir şekilde örüyorum. Yani 4 sıra. Hiç artırma yapmıyoruz. 4 sıra örüp sıramızın başlangıcına geliyoruz. İlmek belirleyici şöyle ilk yaptığınız sık iğnenin şu iki kanadına takarsanız sürekli çıkarmak zorunda kalmazsınız. Döndüğünüzde hemen bunun tepesinden battığınızda yeni sıraya başlamış olursunuz. Sayarken de taktığınız ilmeğin ön kısmı birinci sıranız. Yani birinci sıra dönüyorum, ikinci sıra. Bu şekilde de örebilirsiniz. Şimdi 4 sıra örüyorum ve daha sonra da ayakları birleştireceğiz. Ördeğimizin artık ayaklarını birleştireceğiz gövdesine. Etrafında 60 tane sık iğne var. Şöyle yapıyoruz. Bunu 4'e böleceğiz. 20 tane karşıya, 20 tane ön tarafa, 10'ar tane de bacakları birleştirirken sık iğne kullanacağız. O yüzden şöyle yapıyorum. Burası benim artık arkası olacak ördeğimin. Sırtına gelen kısmı olacak başlangıç yerim. Buradan itibaren 10 tane sık iğne örüyorum. Bir, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Burası benim
10 tane ilmeğim. 10 tane de sağ tarafına bırakacağım. Ayaklarımı şu şekilde ikiye katlıyorum. Tam ortalıyorum. Ve yan koyuyorum. Ayakların uç kısmı şöyle bakacak. Yan koydum. 10 tane sık iğne öreceğim. Şimdi karşılıklı ayaktaki iki ucu birleştiriyorum. Bir tane de bedenden sık iğne alıyorum. Sıradaki sık iğnemi alıyorum. İpimi arkadan çekiyorum. Sık iğnemi oluşturuyorum. Bu bir. Yine karşılıklı ayaklardan ve bedenden sık iğneleri tığıma geçiriyorum. 10 tane sık iğne örüyorum. 3 oldu. 4 5 6 7 8 9 ve 10. Yani ayağımızın görünümü bu şekilde oldu. Şimdi iki bacağın arasındaki sık iğneyi öreceğiz. Buraya 20 tane ayırmıştık. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ve 20. Şimdi diğer bacağa geçiyorum. Yine onu da ikiye katlıyorum. Bu şekilde. Hemen karşılıklı sık iğnelerini birleştiriyorum. Bir tane de bedenden alıyorum. Arkadan ipimi çekip sık iğnemi yapıyorum. Bu 1 2 3 4 5 6 şu bacaktaki kopardığımız ipleri iç kısmı alırsanız daha temiz bir geçiş sağlarsınız. 7 8 9 ve 10. Ayaklarımızı gövdeye birleştirmiş olduk. Görünümü bu şekilde. Devamında da 10 tane sık iğne kaldı sıra başlangıcına. Onu da örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. Şimdi sıra başlangıcına gelmiş oldum. 20 tane bu arada arka kısmında, 20 tane ön kısmında, 10'ar tane de bacaklarından birleştik sağ sol. Toplamda 60 tane sık iğnemiz vardı.
Ayaklarımızın görünümü de bu şekilde oldu. Bu ayakların üst kısmına elyafı fazla doldurmazsanız bacaklar daha rahat ve daha düzgün durur. Eğer çok doldurursanız böyle geriye doğru açılır. O yüzden şu üst kısımlarında elyafı daha az doldurmamız gerekiyor. Bacaklarını birleştirdik ve devam ediyoruz. Buradan itibaren 7 sıra düz bir şekilde örüyoruz. Gövdemizin üst kısmına çıkıyoruz artık. Artırma ya da eksiltme yapmadan 7 sıra 60 tane sık iğnemizi örüyoruz. Yine bacaklarına geldiğimizde 10 tane sık iğnemiz var. O bacakların üstündeki sık iğnelerden örüyoruz. Yedi sıra artırma, eksiltme yapmadan gövdeyi çıkıyoruz. Yedi sıra ördüm. Artık ördeğimizin azaltma kısmına geçiyoruz. Şu anda 23. sıradayız ve 60 tane sık iğnemiz var. 23. sıraya azaltarak başlıyorum. 4 tane sık iğne örüp bir tane azaltacağım. 1, 2, 3 tane örmüşüm. Dördüncüyü örüyorum. Bir tane azaltıyorum. Azaltmayı da nasıl yapıyorduk? Arka arkaya 2 tane sık iğnenin ön kanatlarını alıyordum. Arkadan ipimi ön alıyorum ve sık iğnemi oluşturuyorum. 4 tane ördüm, bir tane azalttım. Buradan sonra 8 tane örüp bir tane azaltacağım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Şimdi bir tane azaltıyorum. Devam ediyoruz. 8 tane örüp bir tane azaltacağız. Sıramızın sonuna kadar geliyoruz. Şuraya geldiğimizde 4 tane sık iğnemiz artacak. Onları da düz öreceğiz. Yani 8 tane örüp bir tane azalttığımızda şurada bitiyor. Bu 4 tane sık iğneyi de tek tek örüp sıra başına geliyoruz. 24. sıraya başlıyorum. 24. sırada 7 tane örüp bir tane azaltacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yedi tane ördüm. Bir tane azaltıyorum. 24. sırayı da 7 tane örüp bir tane azaltıyorum. Sıramın sonunda 48 tane sık iğnem olacak. Bu sırayı da bu şekilde tamamlayacağım. 7 tane ör, bir tane azalt. 25. sıraya başlıyoruz. 25. sırada azaltma yapmadan 48 tane sık iğnemizi örüyoruz ve sıra başlangıcına geliyoruz. 25. sırada 48 tane sayıyı örüp sıra başlangıcımıza geleceğiz. 26. sıraya başlıyorum. Burada yine azaltmalar yer değiştirmesi için 3 tane sık iğne örüp bir tane azaltacağım. 1, 2, 3. Bir tane azaltıyorum. 26. sıraya başladım. 3 tane sık iğne ördüm. Bir tane azalttım. Devamında 6 tane örüp bir tane azaltacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane örüyorum. Bir tane azaltıyorum. Sıranın sonuna kadar 6 tane örüp bir tane azaltacağım. Şuraya geldiğimde 3 tane sık iğne kalacak. Onları da tek tek öreceğim. Sıramın sonunda da 42 tane sık iğnem kalmalı. 27. sıradayım. 27. sırada
42 tane sık iğnemi azaltma yapmadan bir sıra düz örüyorum. 42 tane sık iğneyi düz bir şekilde örüyorum ve sıra başlangıcına geliyorum. 28. sıraya başlıyorum. 28. sırada 5 tane sık iğne örüp bir tane azaltacağım. 1 2 3 tane ördüm. 4 5 bir tane azaltıyorum. 28. sırada 5 tek bir azaltı yaparak örüp sıramın sonuna geleceğim. Sıramın sonunda da 36 tane sık iğnem olmalı. 29. sıraya başlıyoruz. 29. sırada kanatlarımızı dikeceğiz. Şöyle yapıyorum. Ördeğin kalan sık iğnelerini ikiye böldüm. Tam ortasını buldum. Burada 36 tane sık iğne vardı. Burayı ikiye böldüm. Burası benim arka kısmım. Ayakları önde. Şöyle yapıyorum hemen. Önce 6 tane sık iğne örüyorum. Kanatları birleştirirken. 1 2 3 burayı kaybetmemem lazım. Eşit olsun. 3 4 5 ve 6. 6 tane ördüm. Kanatlarımızın bir tanesi sağ, bir tanesi sol. Sivri kısmı var. Örerken şurada bir artırma yapmıştık. O sivri kısım arkaya gelecek. Yani şöyle bir oval de görünümü var. Kanadın sivri kısmı arkaya gelecek. 6 tane sık iğneyi ördükten sonra yine ayakta yaptığımız gibi 6 tane de kanatla bedeni birleştireceğiz. Kanattan bir tane aldım. Bedenden bir tane aldım. İpimi arkadan çekiyorum. Birleştiriyorum. 1 2 3 4 5 ve 6. 6 tane ördüm. Devamında 12 tane sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12. Şimdi diğer kanadı alıyorum. Yine bunun da sivri kısmı arkaya bakacak. Yani şu kısım arkaya bakacak. Onu da hemen şöyle yerleştiriyorum. Yine bir tane kanattan, bir tane de bedenden sık iğneyi birleştiriyorum. İpimi arkadan çekip sık iğnemi oluşturuyorum. 1 2 3 4 5 ve 6. Önde 12, arkada 12 olacaktı. 6'sını örmüştük. Şimdi kalan 6 tane sık iğneyi örüyoruz. Bir, 2, 3, 4, 5 ve 6. Ördeğimizin görünümü bu şekilde oldu. Siz doldurmaya başlayabilirsiniz. Benim ekranıma sığmadığı için şu anda elyafları dolduramıyorum. Devam ediyoruz. 30. sıraya geldik. 30. sırada 2 tane sık iğne örüp bir tane azaltacağım. 1
2, bir tane azaltıyorum. 2 tane ördüm, bir tane azalttım. Devam ediyorum. Şimdi 4 tane örüp bir tane azaltacağım. 1, 2, 3, 4, bir tane azalttım. Bu sırayı da 4 tane örüyorum. Bir tane azaltıyorum. Sıramın sonuna kadar 4 örüp bir azaltacağım. Dönüp geldiğimde şurada 2 tane sık iğnem artacak. Onları da tek tek öreceğim. Azaltmaları da bitirdikten sonra 30 tane sık iğnem olmalı. 31. sıraya başlıyoruz. Burada azaltma yapmıyorum. 30 tane sık iğneyi bir sıra örüyorum ve sıra başlangıcına geliyorum. Bir sıra düz bir şekilde örüyorum ve sıra başlangıcımıza geliyoruz. 32. sıraya başlıyorum. Burada da 3 tane sık iğne örüp bir tane azaltıyorum. 1, 2, 3. Bir tane azaltıyorum. 32. sırayı 3 tane örüp bir tane azaltıyoruz. Bu işlemi sıramızın sonuna kadar yapıyoruz. Sıra sonunda da 24 tane sık iğnemiz olmalı. 3 ör, 1 eksilti yapıyoruz. Yeni sıraya başlıyoruz. 33 ve 38. Bu sıralar arasını 6 sıra azaltma yapmadan örüyoruz. Buradan sonra 6 sıra azaltma yapmadan 24 tane sık iğneyi örüyoruz. Burası bizim boyun kısmımız. 6 sıra örüyoruz ve gövdeyi bitirmiş oluyoruz.